Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bugün bir çanta modeli yapacağız. Yine bir istek üzerine yapıyorum. Bu şekilde iki tane rengim var. Biri gri, biri de beyaz. Koyu gri ve beyaz. İplerimin markası da hemen şöyle göstereyim. Hobby Kulüp Soft Bakes diye geçiyor arkadaşlar, bu şekilde. Örümü çok kolay bir ip, yapacağımız modelde gerçekten kolay bir model. Tığım da 7 numara 4 milimetre. Şimdi sizlere başlangıcını gösteriyorum. Şöyle başlıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 pardon 4 tane zincir çekiyoruz. Şöyle. Şimdi buradan şöyle sıkıştırıyorum. 4 zincirimiz var. İlk zincire değil, bir sonraki zincire 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki zincire bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere, ortadaki zincire yani bir sık iğne daha yapıyoruz. Sonra son zincire geliyoruz. Son zincire de 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi ortada 2 tane zincirimiz var. 3 sık iğne bu tarafta, 3 sık iğne de bu tarafta yapmış olduk. Şimdi bir zincir çekerek döneceğiz. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen zincire değil, yanındaki sık iğne yuvasına, arkada kalan ilmeğe batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine devam ediyorum şimdi. 1, bir sonrakine 1. Şimdi 2 burada yaptık. 3, 4 oldu. Ortada şurada 2 zincir çekmiştik. Buraya giriyoruz. Bir sık iğne de buraya yapıyoruz. 5 tane sık iğne yapmış olduk. 2 zincir çekiyoruz. Ortadaki yuvaya tekrar aynı yere batıyoruz. 1 diyoruz bu sık iğneye de. Hemen devam ediyoruz buradan. 2, hep arkadaki ilmeği alıyorum. 3, 4, 4'ü yaptık. Burada aynı yere batıyoruz. 5 diyoruz. Üçgen bir şekil elde edeceğiz arkadaşlar. Başta, bu başta ve bu başta. Hep her dönüşte 2 defa batıyoruz. Burada da tam 2 zincir çektiğimiz boşluğa bir tane yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çekip aynı yere bir kez daha batıyoruz. Bir de buradan artırmış oluyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen sıradaki yuvaya giriyorum. Buraya 2 tane, saymaya aslında hiç gerek yok. 2 tane buraya yapıyorum. Sonra bir devam ediyorum. Son sık iğneye kadar bir geldim. Bakın şu ortadakinin üzerine de bir yaptım. Şimdi zincirin içine giriyorum. Zincirin içine bir tane yapıyorum. 2 tane zincir çekip tekrar aynı zincire bir daha batıyorum. Sonra devam ediyorum. Bakın burada arkada ilk sık iğneden ilk yuvaya giriyorum. Bir sonrakine, bir sonrakine, bir sonrakine. Burada bakın, buradan dönmüyoruz. Şuradaki dönerken yaptığımız ilk sık iğnenin ilmeği şöyle altta kalıyor. Mutlaka buraya giriyoruz. 2 tane aynı yere batarak sık iğne yapıyoruz. 2 tane buradan, 2 tane buradan artırdık. Bir tane de buradan artmış oldu. Şimdi bu şekilde. Yani modelimizin özü bu. Hep böyle döne döne devam edeceğiz. Döndüm. Hemen ilk ilmeğe giriyorum. 1. Aynı yere bir daha giriyorum. 2. Sonra tek tek ortadaki köşeye kadar ilerliyorum. Son sık iğneye kadar yaptım. Şimdi buradaki 2 zincir boşluğuna girdim. Bir tane de böyle yaptım. 2 zincir. Bu tarafı tekrar aynı boşluğa girdim. Dönüyoruz şimdi bu tarafa. Hemen yanındaki sık iğnenin, bu yanındaki sık iğne dediğim alt sırada ortaya yaptığımız sık iğne. Bunun üzerine batıyoruz. Arkadaki ilmeği alarak yine sıra sonuna kadar böyle geliyoruz.
Şimdi büyük bir üçgen yapacağız. Çantayı ne kadar büyük istiyorsak, bakın son ilmeği mutlaka şöyle şuradan alıyorum. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bir renk daha araya katacağım. Biraz gri ördükten sonra. Dediğim gibi ne kadar büyük istiyorsak çantayı, o kadar büyük bir üçgen yapacağız. Dönüyorum yine ilk ilmeğe 2 tane. 2 sık iğne. Dönüyorum tekrar. Köşedeki uca kadar sadece sık iğne yapıyorum. Ve hep arkadaki önden ve arkadan, her dönüşte yani hep arkadaki şu ilmekleri alıyorum. Ortaya geldim. Buraya giriyorum. 1 2 zincir, tekrar ortaya batıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Sonra sıradaki sık iğne, burada biraz şey oluyor, şu geride kalıyor. Onun için şöyle çevirerek batıyoruz. Sonra devam ediyoruz. 2 tane sağ baştan, 2 tane de sol baştan, hep modelin sonuna kadar artırıyoruz. Ortada da tabi zincir çekip 2 zincir çektiğimiz yerde 2 tane yapıyoruz. Oradan da artmış oluyor. Bakın şuradaki ilmeğe giriyorum. Dönüyor çünkü burası. 2 tane yapıyorum. Şimdi bu şekilde bunu büyütüyorum arkadaşlar. İstediğimiz büyüklükte yapabiliriz. Çantanın formunu biraz daha büyüyünce göstereceğim. Şimdi araya da diğer rengi karıştıracağım. Aynı şekilde ip takarak diğer renkle de gideceğim. Bunu biraz daha geniş yapacağım. Şimdi biraz büyütüp dönüyorum. Evet. Bakın bayağı büyüttüm. Şöyle. Buradan başladık biz beraber. Şimdi bir miktar gri ile ördükten sonra araya bir sıra beyazla gittim. Tekrar gri, tekrar beyaz. Burada biraz beyazı çoğalttım. 2 tane ipim var. Bu iplerim bitene kadar örmeyi düşünüyorum ya da daha ufak bir şey de yapabilirim. Şimdi şuradayım. Hep bir taraftan ekledim. Şurada bakın, ipi eklediğim yerler bu taraf. Bu taraftan hiç ekleme yapmadım. Mutlaka bu tarafa döndüm. Sonra bu taraftan birleştirme yaptım ipleri. Burada da beyaza geçtik. Aynı şekilde hala örmeye devam ediyorum. Arkadan alıyorum. Başa gelinceye kadar uç kısma sık iğne yapıyorum. Yine köşelerde artırıyorum. Ortada da artırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar bunu. Şimdi biraz daha büyütüp çanta formunu verip dikeceğiz. İpler güzel ip. Sık iğne de yaptık. Araya yani içine astar koymaya da gerek yok diye düşünüyorum bunda. İsterseniz fermuar, isterseniz çıt çıt dikerek kullanabilirsiniz. Geliyorum şimdi şu köşeye gelelim. İpi değiştirelim. Evet. Kenara kadar geldim bakın. Burada şöyle yapıyorum. İlk ipler biraz dağıldı. İlk sık iğneyi yapıyoruz. İkinciyi de, bak, birinciyi yaptım şu en sondaki köşeye. İkinciyi de yapıyorum. Bu şekilde alıyorum. 2 ilmeği diğer ipe geçerek alıyorum. Şöyle diğer ipe geçiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bunu da sıkıştırıyoruz. Sonra buradan bir düğüm atıyorum. Bunu da biraz uzun bırakarak kesiyorum. Aralarda gizleyeyim kaçmasın diye. Beyazı da kestim. Alalım şimdi. Evet. Bir zincir çektik. Birleştirdik. Şöyle dönüyoruz tekrar. Evet, bu biraz büyüdü ve sertleştiği için zor dönüyor şu anda. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın. Şu beyazın ilk ilmeğine giriyorum. 1 2 tane yapıyorum. Sonra sırayla devam ediyorum. Evet, bu şekilde farklı iplerle de yapabilirsiniz. Bunu renk renk her sırada farklı ip kullanarak da yapabilirsiniz. Gayet güzel durur o şekilde de. Böyle sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Dediğim gibi istediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar, yani çantayı nasıl, ne kadar büyük istiyorsanız
Bu üçgeni de o kadar büyük yapmanız gerekiyor. Şimdi şöyle göstereceğim sizlere nasıl kapatacağımızı. Evet, böyle git gel yaparak bunu istediğimiz ölçüde büyüttük diyelim. Şimdi şurası ön yüzümüz, bakın. Burası arka yüzümüz. Arka yüzünü nereden anlıyorum? Şöyle geçişler farklı oluyor bakın burada. Ama bu tarafı da güzel. Yani ne tarafını isterseniz o tarafını kullanabilirsiniz tabii ki. Şöyle göstereyim. Ön yüzünü göstereyim. Pardon. Arka yüzünü göstermeyeyim. Geldik. Şöyle çektim. Evet. Nihayet karar verdim. Nasıl çevireceğim. Pardon. Kamerayı da salladım bu arada. Şöyle bakın. Burası başladığımız nokta. Burası en tepe noktamız. Bunu buradan alıyoruz. Şöyle getiriyoruz bakın. Tam şu orta hizalanacak. Tabii bunu üçgeni bitirdikten sonra bir güzelce bir ütülemek lazım bu ipi. Burayı dikeceğiz. Sonra bunu alıyoruz. Böyle kapatıyoruz. Aynı hizada. Bu kenarı dikiyoruz. Diyelim ki diktik her iki kenarı. Şöyle burası açık bakın. Buradan bu şekilde çeviriyoruz. Evet. Burayı diktik. Burayı da diktik. Böyle çeviriyoruz. Şimdi dikilmediği için böyle görünüyor tabii. Çantamız bu kadar hazır. Arkası böyle. Böyle bir çanta oluyor. Şöyle de yapıyor. Yani şöyle de gösterebilirdim. Bakın şu ucu alıyoruz. Böyle kapatıyoruz. Belki daha kolay. Zarf gibi düşünün. Bu ucu alıyoruz. Böyle kapatıyoruz. Bu ucu da alıyoruz. Böyle kapatıyoruz. Ve buralardan dikiyoruz. Evet. Şöyle dikiyoruz bakın. Beyazla bitirirsek beyazla denk geliyor. Karşı karşıya geliyor. Ağız kısmımız da burası oluyor. Sonradan buraya tekrardan tığımızı geçirip bir iki sıra böyle sık iğne gidebiliriz. Bu şekilde bir çanta arkadaşlar. Şimdi tabii ben biraz daha öreceğim. Birkaç sıra daha, bu kadar büyüklük yeterli olabilir diye düşünüyorum. Biraz daha büyütelim, sonra dikelim beraber. Evet arkadaşlar, şimdi örmeyi bitirdim. Birkaç sıra daha yaptım. Son sırayı tekrar bir kez beyazla gittim. Şimdi şöyle şu kenardan ölçüsünü vereyim. 67 santimetre ütüledim bile bunu. 67 santimetre burası. Burası kaç oldu? 46 santimetrede burası. Şimdi bunu çanta formuna getirdiğimizde ne kadar olacak? Hemen ona da bakalım. Şimdi ön yüzümüz burası, arka yüzümüz burası. Arka yüzünü böyle çeviriyorum. Bakın bunu, bu alt köşeyi bu şekilde kapatıyorum. Sonra tepeyi alıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Dikeceğimiz yer burası. Diğer köşeyi de bu şekilde kapatıyoruz. Buradan da dikeceğiz. Burası tersi bakın. Böyle diktiğimizde şöyle bir çanta olacak elimizde. Burası da ağız kısmımız. Şimdi bu şekilde de ölçüsüne bakalım. Dikmedim henüz. 34 santimetre genişlik. Boyumuzda tam bu halde 17 santimetre. Şuradan şu kadar da lastik yapabiliriz. Üzerine sık iğne yapabiliriz. Büyütebiliriz buradan. Evet, şimdi dikmeye geçelim. Şimdi evet, ön yüzümüz burası. Ön yüzümüz arkada kalacak. Tersini bu şekilde yapmıyoruz tabii ki. Şöyle yapıyoruz. Ters kısım altta kalacak. Ön yüzümüz üstte kalacak. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Çünkü böyle katlayacağız. Tersten dikeceğiz. Diktikten sonra çevireceğiz tekrar. Şimdi şurayı tam ortalıyorum. Başladığımız yer ve tam tepe. Bunu şöyle yapın. Ütülerken bu şekilde tam ayarlayarak ütülerseniz muntazam olur.
Ütülerken şöyle de katladım ben. Hani o taraf bu tarafa eğrilmesin diye. Şimdi şöyle bakın şuradan dikmeye başlayacağım. Aynı renkle bir iğne iplik alıyorum. Buradan başlıyorum. Yine şuradaki ilmekler, biraz daha yakınlaştıralım kamerayı. İçerideki ilmeklerden alıyorum. Şu payımız burada kalsın. Elinizde daha rahat dikeceksiniz bunu. Şu buğday tanesi gibi görünen tığla da hep dış taraftakine batmıştık. Şimdi de iç taraftakinden batarak, alarak iğneyle bir o taraftan bir bu taraftan, bir tane buradan, bir tane de bu taraftan alıyorum. Şöyle çevireyim. Evet, şöyle daha rahat olacak. Yalnız şu ayarı kaçırmamamız lazım. Şöyle tutturabilirsiniz buradan da. İçten alıyorum. Bunu da içten alıyorum. Ve çekiyorum. İçeriden ve içeriden. Tersinden doğru dikiyoruz. Sonra arkasını çevireceğiz. Evet, bu şekilde geliyoruz tam buraya kadar. Şu iki uç birleşene kadar. Sonra buradan hiç ipi kesmenize gerek yok. Buradan başlayıp buradaki uca kadar bu şekilde dikiyorum şimdi. Evet, dikme işimi bitirdim bakın. İpimi hiç kesmeden direkt buradan bu tarafa doğru diktim arkadaşlar. Şöyle şurada tam köşede birazcık sabitliyorum. Ve buralardan yürüterek gizliyorum. Bir o taraftan bir taraftan batıyorum ki biraz daha sağlam olsun. Şimdi ipimizi kesebiliriz artık. Şuradaki ipimizi de başlangıç yerimiz, hemen bunu da sabitleyelim. Tekrar bu taraftan alıyorum. İyice yediriyorum buraya. Evet. Şimdi arkasını çevireceğim. Arkayı göreceğiz beraber. Yani ön yüzünü. Evet, yeterince sağlam oldu. Burayı da keselim. Şimdi şuradaki iplere çok fazla bir şey yapmadım. Birkaç tanesini gizledim. Çünkü buradan sık iğne gideceğim yine. Bakın tersimiz burası. Ters yüzümüz. Şimdi diktikten sonra arkayı çeviriyoruz. Ön yüzümüzü alalım. Evet. Bir tarafı bu şekilde. Bir tarafı bu şekilde. Bakın buradan başladık. Dediğim gibi buradaki desenleri istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tek sıra halinde farklı farklı renkler yapabilirsiniz. Böyle de birleştirdik. Bütün örülmüş bir çanta gibi oldu. Birleştirdiğimiz yer, arkadan birleştirdiğimiz yer burası. Bakın. Evet. Şimdi şöyle üzerinden yine tığımızı geçirip bir iki sıra sık iğne yapalım. Evet. Şimdi gri ipim arkadaşlar çok az kaldığı için ben şu biraz dolaştı bu ipim, böyle sardım ben, ama beyazla üstüne gideceğim. Tığımız nerede? Şöyle bir tane
Zincir çekiyorum. Sonra da herhangi bir yerden başlayabiliriz. Şöyle köşeden başlayalım. Birleştirme noktası köşede kalsın. Buradan ilmeklerin içine batacağız. Buralarda batmak zor olacak tabii ki. İpimi buraya sabitliyorum. Bu formu bozmadan sayı vermiyorum. Bakın denk gelen yerlere batıyoruz. Ne gerdirecek ne marullanacak şekilde, bu elden ele değişiklik gösterebilir. Şöyle bakın, şu aralıklarla denk gelen yerlere, rahat girdiğimiz yerlere batıyorum. Ama tabii batarken şöyle şuradaki hizayı da korumak lazım. Komple sık iğne yaparak dolanacağım. Burayı dediğim gibi ister 2 sıra ister 5 sıra, kaç sıra isterseniz yapabilirsiniz. Ağız kısmını düzeltmek için yapıyorum buraya. Evet. Bakın. Bu şekilde dolanıyorum. Dönüyorum. Şimdi buraya kadar geldim. Bakın tam orta birleştirmeye kadar arkadaşlar. Şurada diktiğimiz yer burası. Biraz daha çukur bir görüntü var. Buraya geldiğimde tam orta tepe noktaya batarak ikili trabzan yaparak çıkıyorum. Şöyle düzleştirmek için burayı. Sonra hemen yanından yine normal sık iğne yaparak devam ediyorum. Şu ipleri de bakın gizledim buralardan bir miktar. Ve sık iğneyi yapmaya devam ediyorum şimdi. Evet, şöyle top gibi gelen yerlerde de şöyle batarsak ilk sırayı yaptıktan sonra gerisi kolay olacak. Şimdi birkaç sıra dolanalım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir de sap yaptım. Buraya dolana dolana 1 2 3 4 5 sıra sık iğne gittim. Yine tabi sık iğne derken hep şu iç tarafa, yani modeli ördüğümüz gibi şuradaki buğday tanesi gibi görünen iki ilmeğin hep şu dış taraftakine batarak yaptım sık iğneyi. Yani normal şöyle batmadan bu şekilde batarak devam ettik. Sonra da şöyle küçük bir sap yaptım bir tarafına. Şimdi diğer sapı da beraber yapacağız. Kolay, basit bir sap bu. Buna istediğinizi yapabilirsiniz. Tabii ki zincir yapabilirsiniz. Daha kalın saplar yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Portre olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bakın aynı hizadan şöyle çeviriyorum. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Aynı hizadan tığımı buradan geçiriyorum. İpimizi alalım. İpimizden de ölçmedim santimini ama bir miktar, şöyle bir miktar ayırıyoruz. Şöyle fazlaca ayırayım, eksik kalmasın. Kısa bir sap gerçi. Bir miktar şöyle ayırdım. Bakın şöyle ortaladım. Bir taraf ipten gelen taraf, bir tarafta boşta kalan taraf. Şöyle şu kadar göz kararı ayırdım. Fazla bile oldu aslında. Şurayı şöyle buradan geçiriyorum bu ilmeği. Sonra hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum. İki ilmeği birlikte alıyorum. Sonra bu iki ipi birlikte şöyle çekiyorum. Burayı şöyle sağlam yapmak için. Evet, ipten gelen ipimi elime alıyorum. Parmağıma doluyorum ipten geleni. Ayırdığımızda buradan biraz yakınlaştıralım burayı. Ayırdığımızda burada. Şimdi ayırdığımızı tığın üstüne doluyoruz. İpten gelen parmağımızdaki ipi de çekiyoruz. Bunu buraya doluyoruz. Bu şekilde çekiyoruz. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Çok yapılıyor bu aralarda bu şekilde. Zincir gibi ama biraz daha kalın oluyor. Bunu buraya doluyorum. İpten gelen çekiyorum. Doluyorum, çekiyorum. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örüp yine tığla diğer tarafa birleştiriyorum. Dikmiyorum burada.
Yani dikme işlemi yok sapta. Ama ayrıca örüp daha kalın, daha enli bir sap örüp de dikebilirsiniz isterseniz. Tabii öyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu böyle zincir gibi gidiyor. Evet. Şimdi tabii şununla aynı olacak. Biraz daha örelim. Şimdi şurada da birleştirmeyi göstereceğim. Evet, bakın aynı hizada tamamladım. Şöyle bir ölçelim. Evet. Tam oldu. Şimdi buradan da yine arkadaşlar isterseniz dikebilirsiniz de isterseniz bu şekilde de birleştirebilirsiniz. Şöyle bir tane daha yapıyorum. Bakın aynı hizaya gelen, burada da 2 ilmek kullandım. Birinci ilmekten geçiriyorum. Artık ördüğüm ipteyim. Bir sık iğne yapıyorum. İkinci ilmekten geçiriyorum. Şöyle tığdaki ilmekten geçirdim. Bir tane zincir çektim. Sonra sapa dönüyorum. Sapın üzerinden, evet, şurada biraz dibine batmak zor olacak. Şimdi şu ayırdığımız ilmek burada kaldı, bakın. Sapın üzerinden birkaç ilmek yukarıya doğru yürütüyorum. Sadece yürütme yapıyorum burada. İlmeğin arasından geçirip tığdaki ilmekten geçirdim. Belki burada bir tık daha ince bir tığ kullanılabilir yürütmeyi yaparken. Değiştirmedim ben şu anda. Evet. Şöyle şu kadar yeterli. Bir tane daha yapalım. Bu kadar yeterli. Şimdi şöyle uzunca bırakalım. Bunu keselim. Buraya kadar yürüttüm, kestim. Şu da diğer ipimiz. Bunu da yine pardon, makasım biraz fazla ses çıkarttı. Bunu da kesiyorum. Bayağı fazla ayırmışım. Şu kadar arttı şimdi. Bunu şimdi iğne ile, bakın yine zincirin arasından iğnemi geçiriyorum. Buna böyle kalın delikli bir iğne lazım tabi. İlmeğinden de geçirdim ve çekiyorum. Evet, bu tarafa doğru çektim. Şimdi biraz da bu tarafa doğru yürütelim. Şöyle yine zincirin arasından böyle de bir sağlamlaştırma yapıyoruz. Tabii bu işlemler arkadaşlar tamamen şu an benim kafama göre yaptığım işlemler. Muhtemelen belki daha güzel saplar da yapabilirsiniz. Daha güzel birleştirmeler de yapabilirsiniz. Şu an doğaçlama aklıma gelen fikirler. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bunun dibinden kesebiliriz artık. Ya ileri geri gizledik. Şimdi şuradaki ipimizi de yine aynı şekilde arkasını çeviriyorum bu sefer iç kısımdan doğru. O burada kaldı, bakın. Önce iğneyi geçiriyorum şöyle aralardan. Sonra sapımızı saplayalım. Ve çekelim. Evet, tekrar biraz da geriye doğru sağlamlaştıralım. Evet. Sap önemli tabii ki. Onun için sağlam yapmamızda fayda var. Ama tığla birleştirme gayet sağlam bir birleştirme oluyor. Evet, bir kez daha şöyle geçiriyorum. Bu iğneler çok kullanışlı bu arada. Büyük delikleri var. Kalın ipler için
Evet, şimdi buradan da tamamını keselim. İç kısmını daha tam temizlemedim. Şöyle dipten ipleri kesebiliriz. Bakın bunları da gizlemiştik. Burada keselim onu da. Evet, bitirdik arkadaşlar. Şöyle tabii şimdi fermuar falan yapmadım. Bir de şimdi ipten dolayı bu şuradaki buruşukluk. Bunu da şöyle ütülediğimizde gayet güzel duracak. Sağlam duracak. Astar yapmadım, fermuar yapmadım. İsterseniz buraya bir çıt çıt yapabilirsiniz. İsterseniz fermuar dikebilirsiniz iç kısma. Nasıl dilerseniz. Böyle bu şekilde bir çantamız var. Bakın bu tarafı da böyle. Tamamen örgünün deseninden kaynaklanıyor. Yani bu görüntüde planlanmış bir şey değil. Tamamen elimdeki iplere göre yaptığım. Önce tek sıra tek sıra koymayı düşündüm. Sonra hoşuma gitti. Kalın koydum. Bakın o da burada farklı bir desen oluşturdu. Sonra daha sık koymaya başladım. Çünkü gri rengim azdı. Beyazım fazlaydı. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik bu kadar diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.